Merhaba. Oyunlar Ne Söyler'in bu bölümünde iki farklı Spencer arasındaki benzerliklere değineceğim. İlki Resident Evil oyununun üzerine kurulu olduğu en önemli karakterlerden biri olan Oswald Spencer, ikincisi ise filozof ve sosyolog Herbert Spencer. Dr. Oswald Spencer 1923-2006 yılları arasında yaşamış olan aristokrat bir İngiliz milyarder, virolojist ve öjenisttir. Yani hem virüslerin yapısını, yaşam döngülerini ve etkilerini inceliyor hem de güçlü olanın hayatta kalmasını ve zayıf olanın ölmesini savunuyor. Umbrella şirketinin kurucularından biri olan Oswald 1980'lerde Umbrella şirketinin genişlemesini ve 2003'teki iflasını görmüştü. Zengin ve ayrıcalıklı bir ailede büyüyen Oswald gençlik dönemlerinde sanat, bilim ve edebiyata çok ilgiliydi. Ancak sonradan sahip olacağı asıl ünü insanlık tarihini karanlık bir şekilde etkileyen Umbrella şirketinin en önemli kurucusu olmasına dayanıyor. Oswald'in hayatı çocukluğundan itibaren zengin bir aile ortamında geçti. Ancak onun sıradan bir aristokrat olmadığını çocukluk yıllarında bile anlamak mümkündü. Sanat koleksiyonculuğu ve avcılık gibi sıra dışı hobilerle ilgilenirken bilime olan merakı da belirgin bir şekilde ortaya çıktı. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte Oswald'in hayatı ve düşünceleri kökten değişti. Savaş sırasında insanlığın karanlık yönlerini ve evrimsel süreçlerini gözlemleyerek insan doğasının özünü anlama arayışına girdi. Bu deneyimler onun gelecekteki Umbrella projesinin temellerini atmasında önemli bir rol oynadı. Savaş sonrası dönemde insan ırkının geleceğini şekillendirebilecek bir araç olarak biyolojik silahlar üzerinde yoğunlaştı. 1950'lerin sonlarında Umbrella şirketini kurarak bu hedefine doğru büyük bir adım attı. Umbrella hızla genişleyen bir küresel güç haline geldi ve farmasötik yani ilaç endüstrisinde devrim yaptı. Ancak Umbrella'nın yükselişi ve başarısı Oswald'i kibir ve paranoyaklıkla doldurdu. Şirketin kontrolünü kaybetmesi ve etik olmayan uygulamaları onun itibarını sarsmaya başladı. Dahası Umbrella'nın araştırmaları etik ve yasal sınırları aşmaya başladığında Oswald'in çılgın ve tehlikeli planları ortaya çıktı. 1990'ların sonlarına gelindiğinde Umbrella'nın çöküşü kaçınılmaz hale geldi. Şirketin kontrolünü kaybetmesinin ardından uluslararası bir kaçak durumuna düştü. Ancak onun kaçınılmaz sonu Umbrella'nın dağılmasından önce geldi. Oswald Umbrella'nın eski ihtişamını ve gücünü göremeyecek kadar yaşamamış olabilir. Ancak mirası hala canlı durumda. Onun karanlık vizyonu ve tehlikeli arzuları insanlığın geleceğini kalıcı bir şekilde etkiledi. Umbrella'nın gölgesi hala dünya üzerinde dolaşmakta ve onun mirası insanlığın karanlık yönlerine bir ayna tutmaya devam etmektedir. Bir oyun karakteri olan Oswald Spencer'ın hayatını, düşünce ve hedeflerini kısaca ele aldıktan sonra şimdi bu karakterin ilham kaynağı olduğunu düşündüğüm evrimin toplumsal ve felsefi yorumcusu olarak kabul edilen Herbert Spencer'ı tanıyalım. Herbert Spencer 19. yüzyıl İngiltere'sinde yaşamış, çığır açan bir filozof ve sosyolog olarak tanınmıştı. Spencer'ın düşünceleri evrim teorisinin toplumsal ve felsefi alanlara uygulanmasıyla ilgili özgün yaklaşımıyla bilim dünyasına damga vurmuştu. 1820 yılında İngiltere'nin Derby şehrinde doğan Spencer, genç yaşta eğitim almadan kendi kendine öğrenmeye başladı. Bilim ve felsefe alanlarındaki ilgisini geliştirdi ve zamanla bu konuları derinlemesine araştırmaya yöneldi. Evrim teorisine olan ilgisi özellikle Charles Darwin'in Türlerin Kökeni adlı eserinden etkilendiği dönemde belirginleşti. Spencer, Darwin'in biyolojik evrim teorisini sosyal ve felsefi açıdan genişleterek toplumların da zaman içinde evrim geçirdiğini savundu. Spencer'ın düşüncelerinin merkezinde sosyal Darwinizm kavramı yer alıyordu. Bu kavram doğal seçilimin toplumlar üzerindeki etkilerini açıklamak için kullanılıyor. Spencer'a göre toplumlar da bireyler gibi rekabet eder. En uygun olanlar hayatta kalır ve zamanla evrimleşir. Spencer sosyal bilimlerde önemli bir figürdür.
Toplumun Organik Teorisi adlı eseri toplumların organizmalar gibi işlediğini ve zaman içinde evrimleştiğini öne sürer. Bu bakış açısı modern sosyolojinin temellerinden birini oluşturuyor. Spencer'ın sosyal darwinizmi zenginlerin güçlenmesini ve fakirlerin ezilmesini doğal olarak gören bir bakış açısını yansıtıyor. Bu da güçlü olanın hayatta kalması demektir. Yani bir bakıma orman kanunları. Buna rağmen her ne kadar Spencer'ın düşünceleri eleştirilse de onun etkisi sosyal bilimlerin ve felsefenin gelişmesinde derin izler bırakmış durumda. Evrim teorisi ve sosyal darwinizm gibi kavramlar günümüzde hala tartışılan konular arasındadır. Herbert Spencer 1903 yılında hayatını kaybetmiş olabilir. Ancak düşünceleri bilimin ve felsefenin yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak kalacak gibi duruyor. Resident Evil karakteri olan Oswald Spencer'ın hayatı ve mirası sadece iş dünyası ve bilim dünyasıyla sınırlı değildir. Oswald aynı zamanda öjenik hareketinin de önemli bir savunucusuydu. Öjenik, belirli genetik özelliklerin insan nüfusunda arttırılması veya azaltılması yoluyla daha iyi bir insan ırkı meydana getirme fikrine dayanan bir harekettir. Oswald, Umbrella'nın kurulmasından önce ve sonra öjenik çalışmalara büyük miktarda finansman sağladı. Bu çalışmalar genetik mühendislik, genetik seçilim ve diğer ileri teknolojileri içeriyordu. Amacı insanlık için daha üstün bir ırk oluşturmak ve genetik iyileştirmeler yapmaktı. Ancak Oswald'ın öjeniği idealleri ve çalışmaları büyük bir tartışma ve eleştiriyle karşılandı. Birçok insan öjeniğin insan haklarına ve kişisel özgürlüklere aykırı olduğunu ve ayrımcılığa yol açabileceğini savundu. Ayrıca öjeniğin bilimsel olarak doğrulanmış olmadığı ve etik açıdan kabul edilemez olduğu iddia edildi. Oswald'ın öjenik çalışmaları Umbrella'nın çöküşüyle birlikte kamuoyu tarafından daha fazla sorgulandı ve eleştirildi. Öjeniğin etik olmayan uygulamaları ve potansiyel olarak tehlikeli sonuçları onun imajını daha da zedeledi ve mirasını gölgeledi. Sosyal Darwinizm ise İngiliz filozofu Herbert Spencer tarafından geliştirilen bir kavramdı ve en uygun olanın hayatta kalması düşüncesiyle öne çıkıyordu. Spencer, Darwin'in evrim teorisini toplumlar arasındaki rekabet ve doğal seçilim süreçlerine uygulayarak toplumların ve insan gruplarının zamanla geliştiğini ve en uygun olanların hayatta kalarak evrildiğini savunmuştu. Sosyal Darwinizm, sosyal Spencerizm olarak da adlandırılır. Bu kavram Spencer'ın evrim teorisini toplumsal ve siyasi düşüncelere uygulamasını ifade eder. Spencer, toplumların doğal seçilim yoluyla geliştiğini ve devlet müdahalesinin bu süreci engelleyebileceğini düşündü. Ona göre toplumlar doğal seçilim yoluyla evrimleşmeli ve en uygun olanlar hayatta kalmalıydı. Öjeniği bireylerin bedensel ve zihinsel özelliklerini geliştirme amacı taşıyan bir yaklaşım olarak tanımlanıyordu. Bu akım toplumun kalitesini arttırma yolunun kalıtım mükemmeliyetini desteklemek ve genetik olarak güçlü bireyleri teşvik etmekten geçtiğini savunuyor. Pozitif öjeniği olarak bilinen yaklaşım genetik olarak sağlıklı bireylerin üremesini teşvik ederken negatif öjeniği ise genetik olarak istenmeyen özelliklere sahip bireylerin üremesini engellemeyi hedefliyordu. Öjeniği düşüncesi sosyal Darwinizmin normalleşmesinde bir araç olarak kullanılmıştı. Sosyal Darwinizm savunucuları belirli ırkları üstün olarak görüp desteklerken öjeniği savunucuları da bu üstün ırkların kalitelerini korumanın önemini vurgulamışlardı. Bu bağlamda ırklar arası kalite farklarını korumak için çeşitli uygulamaları desteklemişlerdi. Üstelik Herbert Spencer 19. yüzyılın sonlarında X Kulübü adında bir cemiyetin kurulmasında öncü isimlerden biri olmuştu ve ne tesadüftür ki Resident Evil oyun ve filmlerindeki Umbrella şirketinin logosu karakteristik olarak X harfine benzeyen bir yapıya sahiptir ve kuş bakışı bakılan bir piramidi simgelemektedir. Bu tasarım sadece şirketin karanlık ve gizemli doğasını yansıtmakla kalmaz. Aynı zamanda derin anlamlar içerir. İlk olarak logo X harfine oldukça benzemektedir. X sık sık bilinmezlik, tehlike ve gizemle ilişkilendirilir. Umbrella şirketi de tıpkı bu harf gibi gizemli işleri ve kötü niyetli faaliyetleriyle ünlüdür. Logo oyunculara Umbrella'nın tehlikeli ve tahrip edici doğasını hatırlatır.